Merhaba sevgili hanımlar, canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu görmüş olduğunuz yaza uygun güzel bluz modelini çalışacağız. Bluzumuz 1,5-2 yaşa uyumlu oldu. İstediğiniz şekilde beden ölçüsünü ayarlayıp ister yetişkin ister çocuk, bebek birçok boyutta hazırlayabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolardan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve her videomda söylediğim gibi bizlere destek amaçlı ve de örgülerimizle alakalı her türlü yorumlarınızı bekliyor olacağız. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Şöyle hemen ipimi göstererek başlayacağım arkadaşlar. Umarım dokusunu şöyle görüntüden anlatabilirim. Birçok markanın bu şekilde ipleri var. Ben ihraç fazlası bir ip kullanıyorum. Şimdi şöyle 2 kat yapıyorum ipimi. Bir kısmını, başlangıç zincirini 2 kat çekeceğim. Bu şekilde zincirimi çekmeye başlıyorum. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. 3,5 milimlik bir tığım var bakın. Bu şekilde zincirimi çekmeye başlıyorum. 50 tane zincir atarak başlayacağım. Evet, zincirimi tamamladım. Şimdi tek kata geçeceğim. Bakın fazladan bıraktığım kısım şöyle alt tarafa aldım onu. Tek kata geçtim. 3 zincir çekiyorum ve çift kat olan ilk trabzandan başlıyorum. Pardon, ilk zincirden trabzan yapımına başlıyorum. Bu şekilde tüm sırayı her zincire bir kez batarak ve bütün trabzanlar üçlü trabzan olacak şekilde dolduruyorum. İlk 3 sırayı trabzan şeklinde yapacağız ve arttırmalarımızı da bu ilk 3 sırada yapacağız. Daha sonra modelimizi kuracağız. Şimdi bu sırayı bu şekilde trabzanlarla dolduruyorum ve daha sonra arttırmayı yaparken yine videomu açarak devam edeceğim. Tüm sırayı trabzanlarla tamamladım. Şimdi arka yöne geçeceğim ama öncesinde 4 tane zincir çekiyorum bakın şu şekilde. Örgümü çevirdikten sonra 4. zincire batarak arttırma işlemimi yapıyorum. 4. zincirden ilmeğimi geçirdim ve bir trabzan yaptım. Başlangıç zinciri, yanında bir tane trabzan, toplamda 2 tane arttırmış olduk. Şimdi sıra başına kadar tekrar her trabzana bir kez batıyorum. Ve tamamını düz bir şekilde ördükten sonra diğer uçta da arttırma yapacağım. Aynı şekilde. Şimdi 50 tane başladık trabzanlarımızı. İkinci sırada 52 tane trabzanımız olacak. Sıra başına kadar trabzanlarımı doldurmaya devam ediyorum. Daha sonra tekrar bir arttırma daha yapalım. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi burada bakın şu kısmı atlamayalım. İlk zincirimizin tepesine de mutlaka batalım burada düzgün bir görüntü olması için. Aynı şekilde 4 tane zincir çekip örgümü çevirdim. Şuradaki bakın ilk zincire batarak trabzanımızı oluşturalım. Ardından yine her trabzanın üzerine bir kez batarak bu sırayı da tamamladığımızda toplamda 54 tane trabzanımız olacak. Yaş büyüdükçe buradaki sıra sayısını ya da arttırma sayısını büyütebilirsiniz. Burada bu kadar derin arttırmamıza gerek yok. Yaş küçük olduğu için bakın şöyle şu kadar bir içeriye girinti olacak. Burada da aynı şekilde çünkü şurası düz bir görüntü olacak. Yani şöyle koyduğumuzda bakın sağda bu sırada, solda da bu sırada
arttırmamızı yapıyoruz. Ve görüntü aynı oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar yine hiç detaysız her trabzanın üzerine bir kez batarak trabzanlarımızı oluşturalım. Toplamda 54 tane trabzanımız olacak. Sonrasını da yine birlikte devam edelim. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. 3 zincir çektim bakın. Arka yüzünü çevirdim. Üçüncü trabzanın tepesinden bir sık iğne ile buraya bağladım. Şöyle yakınlaştırayım. Şimdi 4 zincir çekmeye başlıyorum ama 3. zincire batıyorum. Sadece ilk yuva için 3 zincir çektim. 4 zincir çekiyorum. Bakın 1 2 sayıyorum. 3.'ye batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 3. trabzana batıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar gideceğim. Sıranın sonunda aynen başında olduğu gibi yine 3 zincirle tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar tamamladık. Son kısmı yine 3 zincir çekiyorum ve sıranın en başına batarak bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi yine 3 zincir çektim, çevirdim. İlk boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Toplamda 3 trabzanım oldu. Şu şekilde. 2 zincir çektim, yandaki boşluğa geçtim. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir sonraki boşluğa geçiyorum. 2 trabzan. 2 zincir. Bakın sonraki boşluğun içine batarak örüyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir, 2 trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Sıranın sonunda yine 3 tane trabzan yapacağız. Ki bu kenar kısım biraz daha kalın dursun istedim. Bu şekilde sıra başına kadar devam edelim. Aynı şekilde hepsini tamamladım sıra sonuna kadar. Tekrar 2 zincirimi çektikten sonra bakın son yuvaya geçiş yaptım. 1 2 tane trabzan yaptıktan sonra kenarların düzgün olması için tekrar trabzan yapacağım. Fakat bakın şu şekilde batıyorum. Tekrar göstereyim. Şuradan şöyle batıyorum. Bu şekilde alıyorum. Kayma ihtimali yok. Görüntü düzgün. Tekrar çevireceğim örgümü. 3 zincir çektim. Arka yüzünü döndüm. Şimdi buradaki boşluklara batarak devam edeceğim. Yine burada 3 zincir çektim. Bakın başlangıçta. Sonrası 4 zincir. Aynen modeli kurarken yaptığımız gibi. Şuradaki boşluklara batıp devam edeceğiz. 4 zincir çekerek sıra başına kadar gideceğim bu şekilde. Sıra sonunda yine 3 zincir yapacağım. Görüntü şu şekilde olacak bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamladım. Şimdi sonuncu kez 4. zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi. 1 2 3 zincir çektim sıra sonunda. Burada da son trabzanın tepesine batıyorum. Şu şekilde bakın. Yine kaymayacak, görüntünün düzgün olacağı şekilde son kısma battım, son trabzana. Yine 3 zincir çekiyorum. Üst sıraya geçiyorum. Bakın şu şekilde çevirerek. Tekrar en baş kısımda sıra başında 3 trabzanım oluyor başlangıç zinciriyle birlikte. 2 zincir. Şimdi de burada oluşturduğum yuvaların
içine ikişer tane trabzan yaparak sırayı tamamlayacağım. Yine alt sırada olduğu gibi sıra sonunda da 3 tane trabzan yaparak bitireceğim. Modelimizi bu şekilde kurduk. Aynen bu şekilde bitimine kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben videomu kapatıp öreceğim. Sonrasındaki detayları yine sizlerle birlikte örmeye devam edeceğim. Epeyce ilerledim gördüğünüz gibi. Hemen şöyle sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra trabzan örmüşüm. Bakın şu şekilde. Görüntü gayet hoş görünüyor. Ben çok sevdim modeli. Yine bu şekilde devam edeceğim. Biraz daha uzatacağım. Ve aynısından bir parça daha öreceğim. Daha sonra birleştirme yapacağım. Şimdi bunu tamamladıktan sonra dediğim gibi birkaç sıra daha tamamladıktan sonra aynısından bir parça daha öreceğim. Sonrasını yine birlikte devam edelim. Tam ölçü istediğimiz ölçüye geldiğinde bakın yine şöyle zincirli sırada tamamladım burayı. Şimdi son sıra kapanış sırasını yapacağım. 3 zincir çektim yine. Aynen alt sıralarda yaptığım gibi ilk yuvaya 3 tane trabzan yaptım. Ardından 3 zincir çektim. Ve bakın şu şekilde, umarım anlaşılır oluyordur, bir pıtırcık yaptım. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçtim. Tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Bakın şu şekilde batıyorum şöyle. İlmeğimi çıkarttım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Yine hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyorum. Hep bu şekilde devam edeceğim. Öncesinde 3 tane trabzan yapıyorum. Alt sırada oluşturduğumuz yuvanın içine 3 zincir çekiyorum ve tam dibine bakın son trabzanın tepesine batıyorum şu şekilde. 2 tele aynı anda battım. İlmeğimi çıkarttım ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde tüm alt sırayı dolduracağım ve bu artık benim son sıram olacak. Bu şekilde devam edeceğim. Tüm alt sıra boyunca uç kısımlarını düzgün bir görüntü ya da işte böyle tığlama tekniği tarzında farklı bir modelde yapabilirsiniz. Ama görüntü olarak benim bu hoşuma gitti. Şöyle ki hem düz üst taraftaki modelin görüntüsünü çok fazla değiştirmiyor. Hem de böyle küçük küçük ara ara olan pıtırcıklar da hareket katıyor bakın. Bu şekilde ben sevdim. Umarım sizin de hoşunuza gider ya da dediğim gibi yine bu son sırayı dümdüz bırakabilirsiniz. Sadece şu sıradan itibaren bu zincirli sırayı yapmadan ya da dediğim gibi farklı bir tığlama tekniği de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı tamamladıktan sonra askı detayına geçeceğim. Askımızda detay yok. Düz trabzan şeklinde yapacağız. Ama yine başlama kısmını anlatmak istiyorum video içerisinde ki ilk yapanlar için de kolaylık olsun diye. Şimdi ben bu sırayı bir tamamlayayım. Bakın görüntümüz şimdilik bu şekilde. Bu sırayı tamamladıktan sonra yine birlikte devam edelim. Sırayı tamamladım ama şu son yapacağım modelin detayını anlatmak istedim. Yine alt sıralarda yaptığım gibi şurayı bu şekilde batıyorum. Bakın son trabzanımı. Buradaki bütünlük bozulmasın diye. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın ilk başlangıçta 3 tane trabzanla başlamıştık. Yine diğer yüzde de aynı şekilde olduğu için burayı bakın şurayı son kısmını pıtırcıkla tamamlıyorum. Şöyle sıkıca bir zincir çekelim. Ardından ipimizi keseceğiz. Bakın aynı şekilde diğer uçta da pıtırcık olduğu için burada pıtırcık olacak. Buranın pıtırcığı da diğer kısmı
tamamlamış olacak. Şimdi görüntümüz bu şekilde. Askı detaylarına geçebiliriz. Evet, ipimi kopardım. Kopardığım ipimle hemen başlayacağım. Şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum bakın. Şimdi ön yüzündeyim. Düz kısmından başlayacağım. Şöyle ilk trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İlmeğimi arkadan öne doğru aldım. 3 zincir çektim. Burada trabzan yapmaya başlayalım. Her zincire batıyoruz. Bakın burası başlangıç zinciri. Her zincire bir trabzan şeklinde yapalım. Alt sıraya uyumlu olsun. Şimdi burada bir ayarlama yapmamız gerekecek. Nasıl yapacağız bu ayarlamayı? Hemen şöyle birkaç tane daha yapayım. Evet, 10 tane olmuş bile trabzanımız. Şimdi hemen 10 tane de buradan sayacağım. Evet, 10 tane de şurası. Bakın. Yaka kısmı bu kadar bir açıklık oldu. Şöyle. Şimdi yapacağınız yaşa göre zaten belli ölçüler vardır ama böyle yaka oyuntusu ölçüleri maalesef yok, belli bir ölçüsü yok. Bu yüzden şimdi bluzun tamamını şöyle bakın, boyu, eni ve yakası olarak şöyle aşağı yukarı bir tamamen göz kararı diyebilirim. Böyle bir ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi bana şöyle çok bir tık daha küçülse daha iyi gibi geldi şu arası. Şöyle 12 tane yapalım. İlk omuzdaki trabzan sayısı bakın. Şimdi burada 12 taneye karar verdik. 12 trabzanımızı yaptıktan sonra 3 tane zincir çektik. Arka kısma döndük. Bakın şu en diptekine batmıyoruz. Çünkü burada bu zincirimiz var. Trabzan yerine ikinciye batıyoruz. Burası bu şekilde devam edecek. Önlü arkalı öreceğiz. Tamamlayacağız. Aynı şekilde diğer omuzu da başlayacağız. Diğer omuzu başlarken de hemen şöyle bu sırayı bitireyim. Orayı da anlatayım videomu kapatmadan. Daha sonra omuzları tamamladıktan sonra ekleme işlemine geçebiliriz. Bakın burada ilk zincirimiz var. Zincirin tepesine batmayı ihmal etmeyelim. Şimdi eğer ki bu zincire batmadan şu ilk şuradaki boşluğa batmış olsaydık böyle sağa doğru, yani şu anki görüntüde sağa doğru, şöyle çevirdiğimizde sola doğru bir eğinti olacaktı. O yüzden bu şekilde batarsanız dümdüz bir şekilde askımız örülecektir. Hemen şöyle ipimi biraz çekeceğim. Şöyle burada da nasıl başladığımı anlatacağım sadece. Yine aynı şekilde başlangıç ilmeğini atacağım. Şöyle. Buradan sağa doğru 12 tane sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12.den tığımı geçirdim. İlmeğimi öne doğru alacağım. Şöyle zincirimi çekip örmeye başlayacağım. Yine aynı mantıkla devam edeceğiz. 12 tane trabzanımızı kol evinden sonraki ölçüyü yakalayacak kadar, yani 2 katı olacak kadar, çünkü katlayacağız kolu. Arkadan öne doğru gelen bir kol olacak. Artırmamızı şu kısımda başlayıp burada tamamlamıştık bildiğiniz gibi. Yani kol evinin başlangıcı buradaki modelin başlangıcı olacak. Aynı bu şekilde örmüşseniz eğer. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Hemen tamamen bir modelin gidişatı değişebilir. Başlangıcı aynı sayılarda böyle 2-3 sıra boyunca örüp ya da direkt modele başlayıp yapmışsanız eğer, burada arttırma eksiltme yapmamışsanız mutlaka kenar kısımda kol
kol oyuntusu bırakın arkadaşlar. Ben şimdi oyuntuyu sadece şu kısımda verdim bakın. Burada da aynı şekilde sadece şuradaki bu 3 sıra trabzan ördüğüm kısımda var oyuntu. Kol şu kısımda başlayacak. Ve 2 kat olacak şekilde öreceğim, uzatacağım. Aynı şekilde burada da devam edeceğim. Bu kısımları ördükten sonra yeniden devam edelim. Askı kısımlarını tamamladım. Hemen sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sıra boyunca örmüşüm. Şöyle katladığımızda, hatta şöyle 2 katla göstereyim bakın. Şurası bu askı kısmı, askı ördüğümüz kısım arkası. Şimdi aynı parçadan 2 tane öreceğimi söylemiştim zaten. Bakın sadece askısız halini ördüm. Şöyle üst üste koyduk bakın. Şöyle çevirdiğimde burayı düğmeleyeceğim. Şu kısımdan, yani tam modelin başladığı yerden dikiş başlayacak. Buradan şurası bu şekilde 2 kat yaptığımda kol evinden sonraki ölçüyü vermesi gerekiyor arkadaşlar. Buna göre örebilirsiniz askının boyunu. Şimdi hemen şöyle bunun hakkında da bu üstteki parçanın hakkında da birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi aynı boyda ördük. Alt kısmını aynı şekilde tığladık. Burada düğmeleri dikerken askının kalınlığını baz alın lütfen. Çünkü eğer mesela bu kalınlıkta bir askınız varsa ve ortaya bir tane düğme yapıyorsanız şuralar ayakta kalacaktır. Şöyle 2 tane düğme yaptım ki zaten ilik koyma telaşımız da olmadı. Çünkü şöyle trabzanların arasından geçecek. Bakın güzel, hoş bir görüntü yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde ilikleme işlemlerini de tamamlayacağız. Ve giyip çıkarırken de askıları açılabilir olduğu için kolay bir işlem olacak. Giyip çıkarma işlemi. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ama öncesinde dikişi birleştirmesi hakkında da birkaç görüntü vereyim sizlere. Şimdi bakın. Şu düğmeyi açamadım. Tamamdır. Burası düz yüzü. Aynı şekilde düz yüzü şöyle birbirine bakacak şekilde, yani ters yüzleri dışa gelecek şekilde şöyle birbirine ekledim. Şimdi zincir çekip batarak şu aralara ekleme yapılabilir arkadaşlar. Ya da şimdi benim yapacağım gibi iğne ile de birleştirebilirsiniz. Şimdi ben iğne kullanacağım dediğim gibi. Şöyle ters yüzünden birkaç kez geçeyim. Şuradaki düğümle birlikte. Burayı bir sabitleyeyim öncesinde. Daha sonra birleştirme noktamız modelin başladığı kısım bakın. Şurada trabzanların bittiği modelin başladığı sıra. Buradan aynı şekilde geçirip sağlamlayalım. Daha sonra sıra boyunca burayı dikelim. Yine az önce de söylediğim gibi tığla da birleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Burayı da diktikten sonra bluzumuz tamamlanmış olacak. İstediğiniz yaşa, hatta yetişkine de uygun yapılabilir. Şöyle gelişigüzel geçiyorum. Biraz sıkılayacağım sonrasında. Hemen arkadan görüntüyü de göstereyim bakın. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şu 2 tane modeli diktim sadece. Şimdi tamamını dikiyorum. 2 yanına da modelimiz, bluzumuz tamamlanmış olacak. Diktikten sonra bitmiş halini de birlikte görelim. Evet, dikişlerimizi de tamamladık. Gördüğünüz gibi bluzumuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Dikiş kısımları bakın şu şekilde. Askıları ve alt ucuyla gerçekten yaza uygun, güzel, şık bir model oldu. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir model olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse
bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında da mutlaka desteklerinizi bekliyor olacağız. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.